Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz abone oluyorsunuz biliyorsunuz. Zil kutucuğunda işaretlerseniz her yaptığım videodan bildirim alırsınız. Her yeni modelden bildirim alırsınız. Her gün genelde bir tane model yapmaya çalışıyorum. Çok istek model var. Hepsini sırayla yapmaya çalışıyorum. Bazılarını yapamıyorum. Bazılarını yapıyorum. Şimdi sizlere yine yeni bir motif örneğim var. Gayet kolay, basit bir model. Yine istediğiniz ürünü yapabilirsiniz bununla. Şöyle birleştiriyorum. Sihirli halka yapacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra halkanın içine, daha doğrusu parmağıma doladığım yere batarak sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 oldu. İsterseniz böyle devam edebilir. İsterseniz bu şekilde parmağınızı çıkartabilirsiniz. Şimdi 4 tane yaptık. Şu ipi biraz daha çekerek daraltıyorum ortaya ve devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra şu ipimizi çekerek burayı sıkıştırıyoruz ve ilk yaptığımız sık iğnenin içine tığımızı geçirip bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi buradan 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tığımı bir kez doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Şimdi buraya batarken şurada artan ipimizi de tığın üzerinden doğru geçirelim. Sağlamlaştıralım. Bir tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. 3 tane zincir. Bir kez dolayıp bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Yine pardon almadık. Arkadaki ipimizi şöyle, yani birkaç trabzan ileriye kadar böyle taşıyacağım. Sonra bırakacağım. Sihirli halka ile başladığımız için bunu bu şekilde gizlersek daha düzgün olur. Daha sağlam olur daha doğrusu. Evet, tekrar 3 tane zincir. 12 tane sık iğne yapmıştık. Bu 12 sık iğnenin üzerine bu şekilde aralarda 3 tane zincir çekerek yine 12 tane trabzan yapıyoruz. Her birine sırayla batıyorum. 1 2 3 zincir, tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar atlamadan devam ediyoruz. Şu ipimizi hala getiriyorum bu şekilde trabzanların arasında. Sonra keseceğiz. Bir, iki, üç. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oldu. 3 zincir, 11, tekrar 3 zincir ve 12. trabzanı yapıyorum. Şu ipimizi artık arkaya alalım. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Buradan 3. zincire batarak birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şurada bakın bir tane boşluğum kaldı. Neden kaldı biliyor musunuz? Şurada başlangıçta bir ileriye batıyorum diye hemen yanına battım. Yani aynı yere batmış gibi oldum, birleştirmeden kaynaklı. Bunu söküp düzeltebilirsiniz. Çünkü bir sonrakine batarsak sıkıntı olmayacak. Evet, şimdi birleştirdi. Sökmüyorum ben şimdi. Videoyu uzatmamak için. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğun içine batarak
2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Her boşluğa sıra sonuna kadar bu şekilde 5 tane sık iğne yaparak dolanıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi gelelim sıra sonuna kadar bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar ben şimdi. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra burada ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyoruz. Yine birleştiriyoruz. Şöyle bir yuvarlağımız olacak. Şimdi buradan birleştirdikten sonra bir sık iğne kadar daha şöyle ileriye taşıyorum ipimi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez dolayıp hemen yanındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir trabzan yapıyoruz. Tığı doladık. Bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp her boşluğun tepesine 5 tane sık iğne yapmıştık. Bu 5 tane sık iğnenin ortadaki 3 sık iğnesine batarak 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi şöyle ben gözümle görerek bu şekilde batıyorum ama sayarak şöyle sayarsanız yuvalardan 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir tekrar doladım. Yine aynı, bakın 5 sık iğnem var şurada. Birincisine değil ikincisinden batıyorum. Yine dediğim gibi sayarsanız da 1, 2, 3 diye sayıyorsunuz. Üçüncüye batıyorsunuz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2, 3 diyelim. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bu şekilde komple sık iğnelerin üzerine trabzan yaparak başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Aralarda da 3 tane zincirimiz var. Üçlü trabzan olacak trabzanlar, yani tığı bir kez dolayıp bu şekilde 3 defa da çıkıyoruz. Hem kolay hem de böyle birleştirildiğinde gayet güzel duran bir model. Evet, 1, 2, 3 zincir tekrar. 1, 2, 3. Şimdi gelelim buraya kadar. Her boşluğun tepesinde bakın 3 tane trabzanımız var. Aralarda da 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geldim. Evet, tekrar başlangıç noktasına kadar geldim. Az önce arkadaşlar sanıyorum şurada 3 zincir dedim ama 3 değil, 4'er zincir çekeceğiz. Başta da öyle yaptık zaten. Sonradan 3 dedim herhalde, 3 çektim, bazı yerlerde düzelttim. Şimdi 4'er zincir çekiyoruz aralarda. Ve 3'er tane trabzan yapıyoruz. Şimdi sona geldim. 4 tane zincirimi çektim. İlk yaptığımız zincirin, burada zincirle yukarıya çıkmıştık. Zincirin tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine bu üçlü trabzanların üzerine 3 tane trabzan yapıyorum.
zincirle birlikte, tabi baştaki bu şekilde oluyor, zincirle birlikte 3 tane oluyor. 2 trabzan yaptım ve arada bu sefer 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tığımı doladım. Tekrar diğer üçlü trabzanların üstüne geçiyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonrakinin üzerine geçiyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Bu sıramız da bu şekilde. 1 2 3 4 5. Bir sonraki sıra zaten zincirlerden oluşacak ve son sıra olacak. Son sırayı yaparken de birleştirme yapacaksınız. Şöyle, şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına geldik. 5 tane yine zincir çektim ve ilk trabzanın zincirin, daha doğrusu trabzan demeyelim buraya, üzerine batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir sonraki trabzanın üzerine ipimizi taşıyoruz. Ortadaki trabzanın üzerine ve 14 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir ve üçlü trabzanların geliyoruz ortadakinin tepesine, daha doğrusu batarak birleştiriyoruz bu şekilde. Sadece 14 zincir çekip her trabzanın tepesine birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Geliyorum, buradaki ortadaki trabzanın üzerine batıyorum, birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Üçlü trabzanların ortasına geliyorum, birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14. Bu sırayı komple bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Sonra bu zincirlerden de birleştireceğiz. Şimdi hemen arkasından ben bir motif daha yapacağım. Birleştirmeyi de göstereceğim. Evet. Bakın 2 tane motifi birleştirdim. Şimdi bir motif daha hazırladım. Bunu da birlikte birleştireceğiz. Dediğim gibi birleştirmesi de oldukça kolay. Sadece zincirlerden birleştirerek gidiyoruz. 3 tane boşluktan ve 14 zincir çektik bütün etrafını motifin. Sonra son 3 motifi yaparken 3 boşluğu yaparken diğerini birleştirerek devam ettik. Şimdi buradan da 3 tane daha birleştireceğiz. 3 boşluktan baklava dilimi şeklinde ya da yuvarlak yapabilirsiniz. Üçgen yapabilirsiniz. Üçgen şal da çok güzel olur bu. Tabii farklı ipler kullanabilirsiniz şal için. Şimdi 3 boşluktan birleştirdim. Şu araya sokacağım bunu. Yine 3 boşluk kullanacağız. Bir tane burada kullanıyoruz. Bir tane bu ikisinin birleştiği nokta 2 diyoruz. Bir de buradaki motifin boşluğuna giriyoruz. Yine 3 taneden birleştirmiş oluyoruz. Şimdi 14 taneydi zincirimiz. Zincirin 14'ün yarısı kadar 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekiyorum. Şöyle şuradan birleştireceğiz.
motifleri, ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıp hemen arkadaki motifin boşluğuna giriyorum ve tekrar bir sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Ördüğüme dönüyorum. Tam ortadaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Şimdi iki motifi birleştirdiğim noktaya, yani şuraya batıyorum. Birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir daha çekiyorum. Şimdi ördüğüme dönüyorum. Yine trabzanın tepesine birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir geliyoruz. Şimdi üçüncü noktamızda diğer motife geçiyoruz. Buradaki sıradaki boşluğun içine girip bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve ördüğüme döndüm. Birleştirmeyi bitirmiş oldum. Bu şekilde ortada böyle büyük zincirli desenlerimiz oluşacak. Şöyle düşünün: bir motif, iki motif, üç motif, dört motif şeklinde ilerleyecek. Sonra da azalarak devam edecek. Şimdi şu motifimizi bitirelim. Zincirlerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, 14. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Başladığımız noktaya geldik. Burada da zincirin dibine batarak birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum artık. Şöyle ütülediğimizde gerdirerek çok daha düzgün duracak. Bunu bu şekilde sabitleyip kolalayabilirsiniz de. Şu bölümler çok daha güzel duruyor o zaman. Ütülediğimizde de güzel duracak tabii ki. Evet, bu şekilde dediğim gibi isterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. İsterseniz baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi motif çok kolay, çok basit, çabucak örüp birleştirerek devam edebilirsiniz. Evet, daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.